Herkese selam. Pro Sohbetleri 3. bölümle karşınızdayım. Normalde 3. bölüm için farklı bir format düşünüyorduk. Lakin gelen yoğun yorumlar üzerine bu bölümü çekmek zorunda kaldım. Yorumlar genel olarak şu şekilde. Abi Pro kibritle yakılır. Yanlış yakıyorsun, kibritle yak. Çakmakla yakılmaz. Bu bölümde çakmak ya da sedirle yakmanın farkını anlatacağım. Tabii en nihayetinde Pro bir keyif ürünü. Nasıl keyif alıyorsanız aslında öyle. Neden kibritle yakmıyorum? Bir, kibrit beni çok uğraştırıyor. Kokusunu sevmiyorum. Onun dışında ucunda kükürt var. Yaktığınızda çok pis bir koku geliyor. Yani bana göre pis bir koku. O kokunun Pro'ya geçmesini istemiyorum. Aynı zamanda isli dumanlı oluyor. O da Pro'ya geçiyor. Yakması zor oluyor. Şöyle yaktığımızda gördünüz nasıl bir duman çıktı. Şu an yandığında tüm odunun dumanı, kükürtün isi Pro'nun içine geçiyor. Bu yüzden kibrit kullanmıyorum. Çakmak kullanınca da insanlar genelde tabii yeni başlayanlar normal tokay çakmaklarla karıştırıyorlar. Ben normalde jet çakmak kullanıyorum ya da normal düz çakmak da kullanıyorum. Bu mesela DuPont markasının Pro'ya özel ürettiği bir çakmak. İs yok, koku yok. Sırf bunun için özel üretilmiş bir gaz var. Bodega Premium Butan Gaz. Bu gazı dolduruyorum içine. Hiçbir şekilde iz, koku Pro'ma geçmiyor. Geçmemiş oluyor. Şu şekilde tek seferde doluyor zaten. Ben genelde Pro'mu bu şekilde yakıyorum. Şimdi böyle yeni güzel bir Pro dolabım var. Sadece tüplü ürünler için kullandığım bu dolabım. Biraz da aslında performanstan ziyade görsel odaklı bir dolap. Sadece içinde tüplü ürünler var. Rocky Patel markasının bir Pro'su. Bugün bu Pro'nun içimini gerçekleştireceğim. Şu an nemi %72. Aynı zamanda ölçmeden de anlayabilirsiniz. Eğer yumuşaksa, çatırtı, kuru çatırtı gelmiyorsa, kokladığınızda aroma kokusu alıyorsanız Pro'nuzu içebilirsiniz. Tabii Pro'yu içmeden önce alıp yarım saat Pro'yla ön sevişme, elleme, okşama, ne bileyim vakit geçirme. Ya bu tarzlar tabii tercih de edilebilir ama Pro'ya ben bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Hızlıca kesip yakıp içersiniz yani bu şekilde. İçerken de dakikalarca işte şu yönde dönder iç, şu yönde bir daha dönder iç. Bu şekilde yani kendinize eziyet etmiş olursunuz. Tabii sizin tercihiniz, ben bir şey demiyorum. Şimdi Pro'muzun yakımına geçelim. Şimdi bu tarz 50-52 ring Pro'larda genelde V-Cutter kullanıyorum. Tüplü ürünlerde içine sedir yaprağı da koyuyorlar. Bu yaprak hem Pro'nun nemini koruyor hem de aynı zamanda Pro'nun aromasını koruyor. Mesela bunu yakıp bununla Pro'nuzu yakabilirsiniz. Güzel de olur yani güzel bir tat da verir. Ben o şekilde bugün Pro'mu yakacağım. Pro'yu önce güzelce sedirde ısıtıyorum. Şimdi kalan kısmını artık sedirle Pro'mu ısıttım. Çakmak yardımıyla yakacağım. Şöyle çok fazla közlendirmeden her tarafını aynı şekilde bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sadece bilgi amaçlıydı. 4. bölümde yine görüşürüz. Bu arada takip etmeyi unutmayın.